Ebru Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İnternet üzerinden katılıyorsunuz. Bakalım bu konu hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Merhabalar. Valla konu hiç iç acıcı bir konu değil. Bildiğiniz gibi 15 günden beri Türk milleti olarak narin olduk. Bir Kürt kızının acısıyla yanıp kavruluyoruz. Bir de hala demiyorlar mı böyle işte eşit yurttaşlık falan diye. Yani bunu aslında Kürt vatandaşlarımızın, bu memleketin Kürtlerinin görmesi lazım. Bakın ayrım falan yok. Gördüğünüz gibi hepimiz, hatta biz Türkler çok daha bu işin peşine düştük. Gördüğünüz gibi yani. Neyse bunları bırakalım da asıl Nari'nin durumunu konuşalım isterseniz. Bakın benim düşünceme göre aslında gerçekler her zaman için ilk şeylerde saklıdır ve basit şeylerde saklıdır. Olay ilerledikçe, çeşitli analizler çıktıkça piyasaya, yani bu iş iyice karmaşıklaşıyor. Zaten yayın yasağı var. Hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Ayrıca bu yayın yasağının konması da aslında iyi oldu. Ama devlet yetkililerinin bir an evvel halkı bir parça da olsa bilgilendirmesi lazım. Yoksa meramımızdan çatlayacağız yani. Gördüğünüz gibi herkes videolar çekiyor. Biz de çekelim dedik. Ben de nacizane kendi fikrimi söylemek istiyorum bu konu hakkında. Bakın daha bu Narin olayı çıktığı günlerde, ilk günlerde Didem Yılmaz'ın programında ilk ben kulaklarımla duydum. Bu Nari'nin anası çıktı orada aynen şu cümleleri kullandı. Dedi ki ben de dama çıkmıştım işte orada balkonu yıkıyordum, yatakları seriyordum filan. Bir sesler geldi ahırın önünden dedi. Ahırın önünde dedi benim oğlan dedi Enes dedi. Yanında da dedi iki erkek arkadaşı vardı dedi. Ona bir bağırışlar bir çağrışlar geldi dedi. Baktım dedi tütün içiyorlardı dedi. Bakın bu tütün lafını unutmayın. Yani ben bunu kulaklarımdan duydum. Tütün içiyorlardı. Bir yandan da dedi işte dedi geçen gün dedi bizim dedi benim hindiyi dedi köpek parçalamış dedi. O köpeği işkence ediyorlardı. İşkence demedi de fena bir şeyler yapıyorlardı dedi. Aynen bu şekilde. Fenalık yapıyorlardı. Ben de dedim ki dedi yazık, günahtır, yazıktır yapmayın. Aynen bu lafları duydum ben. Şimdi kadın bunu söyleyince orada Didem Aslan işte biraz böyle hani sonra filan demesine kalmadan kadının yanındaki Show TV muhabiri kız dedi ki tamam burada kesmek zorundayız, jandarma geldi işte Yüksel Hanım'ı çağırıyor filan, tamam buraya kadar filan dediler, kadını susturdular, kadın da jandarmanın yanına gitti, neyse orada kestiler yayını yani. Ay ben şimdi orada dedim ki neden yani böyle bir şey yaptılar, tam kadın çözülüyordu yani, niye lafı ağzına tıktılar, tam böyle köpek mevzu, bildiğiniz gibi köpek katliam yasası da ortalıkta. Köpeklere yapılan işkenceleri görüyoruz. Her gün kahroluyoruz üzüntümüzden. Onun için yani ben iki misli kulak kesildim bu köpek işkence olayını, fenalık yapıyorlardı Enes'le iki arkadaşı deyince. Orada yani benim zaten bir şarteller attı. Neyse program bitti. Ben Instagram'dan Didem Yılmaz'ın işte sayfasına tabii yağdırmaya başladım yorumları. Ya dedim niye kestiniz işte yayını, bu oluyor mu böyle filan feşmekan. Ertesi gün Didem Yılmaz programında dedi ki çok tepki aldık dedi. O yüzden dedi o dedi Nari'nin anasının o işte sigara içiyorlardı olan videosunun ham halini yayınlıyoruz dedi. Ben de merakla bakıyorum bakayım ne ham hali yayınlayacak diye. Resmen videonun o bölümlerini kesmişler. Kadına da bir şekilde demişler ki sen burada de ki işte ben Enes'le arkadaşını gördüm.
sigara içiyorlardı. Ben de dedim ki işte yapmayın, yazıktır, günahtır, bu yaşta sigara içmeyin, ciğerlerinize yazıktır, günahtır gibi lafı söylettirmişler. Tam da videonun orasını kesip onu yapıştırmışlar oraya. Bariz belli yani. Ondan sonra Didem Hanım da onu işte çok tepki alan videonun ham halini yayınlıyoruz diye onu koydu oraya. Ayol, ben bir gün önce kadının Küçük Emrah'ın vallah billah orada köpeğe fenalık yapıyorlardı. Bir de tütün içiyorlardı. Lafını kulaklarımla duymuşum. Sonradan ham hali dediği şeyde videoda Didem Hanım'ın orada tütün lafı silinmiş. Kadına sonradan işte sigara diyor kadın orada. Ha, orada bile yani meydanda orada bir komple döndüğü. Sigara nerede? Tütün nerede? Değil mi? İşte oradan pay biçim. Neyse, bu olayı böyle kapattılar. Ertesi gün zaten Enes'in o kolundan hart ısırmaları çıktı piyasaya. O ısırık olayında da işte adli tıpa falan gitti. TRT 1 ne dedi? 2 tane ısırık var. Bir ısırıklardan birisi Enes'in, birisi de Narin'e ait. Dediler mi demediler mi? Dediler. Ondan sonra o laf da gene sümenaltı edildi. Narin'e ait değilmiş dendi. Sonra dediler ki işte Enes işte 3 gün içinde 3 kere banyo yapmış dediler. Köylük yerde kim öyle duş alıyor da bilmem ne de. Onlar yemeyin bizi, yemeyin. O işler öyle değil yani. Bak şimdi ben size benim analizimi anlatıvereyim. Ve bunun neden olduğunu da, neden böyle bir şeylere gerek duyulduğunu da anlatacağım. İyi dinleyin bak. Şimdi Narin o Kur'an kursundan çıkmış. Patikadan da çıkıyor yukarı. Patikadan çıktığı yer zaten o amcasının eviyle kendi evlerinin arasında, ahırın oradan da geçecek. O gösterdi işte televizyonlar bunu. Ondan sonra tam böyle patikadan çıkıyor Narin. Bir bakıyor ki tam o sırada Enes'le yanındaki 2 arkadaşı, artık o 2 arkadaş da kim onu da açıklamıyorlar ki bilelim. O 2 arkadaştan biri belki de amca Salim'in oğullarından biri. Kuzenleri olabilir yani yanında. Bilemeyiz ki. Söylemiyor kimse çünkü bunlardan hiç haberimiz yok. Neyse, Narin de kız çocuğu tabii. Yani o yaşta kız çocuğu kediyi köpeği sever. Bir de yani o 6 çocuklar mı bunlar? 5 abinin bir en küçük kız çocuğu bu. Erkek gibi yetişmiş böyle çete gibi çok şeker bir kız. Oradan o kayalıkların oradan çıkarken bir bakıyor bu abisi orada artık ne yapıyorlarsa hayvanın kafasını gözünü mü patlatıyorlar. Ne yapıyorlarsa ciyak ciyak köpek bir yandan bağırıyor bilmem ne. Ondan sonra Narin de o şeyle yapmayın hayvana ya bırakın köpeği dediyse, abisi de sensiz kız sen ne karışıyorsun dediyse, ondan sonra da Narin de ya ellemesenize yapmaysanıza deyip de abisinin kolunu hart diye yapmasın yani köpeği ellemesin diye ısırdıysa, abisi de 2 tokat patlatmıştır diyorum ben. Yani benim gözümün önüne böyle bir mizansen geliyor. Ondan sonra zaten orası kayalık, taşlık, topraklık, ahırın arka tarafında bir yer. Ondan sonra orada Narin kafayı vuruyor. Tabii pekmezler akıyor. Beyin kanaması mı geçirdi kızcağız, ne olduysa artık. O bağırışı çağrışı da ana görüyor, koştura koştura gelmiştir kadın oraya tabii. Ne oluyor bunlara diye. Köpek bir yandan havlıyor. Narin'in ciyak ciyak sesi bilmem ne. Kadın ne yapsın? Hadi hemen sarıldı telefona amcaya. Çünkü kocası da yokmuş. Davetiye dağıtmaya gitmişler. Erkekler de yok. Zaten o köyün muhtarı yani. O sülalenin demek ki yani en yetkili adamı o orada. En popüler adam o amca, Salim amca. Hemen onu arıyor. Ondan sonra Salim koş gel bak bunlar bir halt yediler. Sen bunu halledersin. Al kızı götür hastaneye bari filan diye çağırıyor canavliyle kadın bence. Salim de bunlar tabii çabuk olan şeyler. Anında olan şeyler bunlar. 5-10 dakika içinde bile olabilir bunlar. Zaten 2 adım amcasının evinin orası. Hemen amca geliyor. Getir oradan bana bir tane battaniye saralım kızı diyor. Sarmalayıp atıyor sırtına. Yallah
hastaneye diye çıkıyor adam yola diyorum ben. Ama yolda tabii o kafa mafa kanama beyin kanamasıysa beyin kanamasının sonucu gayet kusma, altına kaçırma, işeme bunlar zaten beyin kanaması yani sonucu olan şeyler hepimizin bildiği gibi. Bunlar oluyor ve bakıyor ki gitmiş kız amca. O sıra amca tabii köyün muhtarı da olarak hem de ailenin şeyi elebaşısı falan olarak orada artık ne derler selahiyeti eline alıyor. Diyor ki bari diyor oğlanlara bir şey olmasın bunlar kardeş kavgası köpek şeyine olmuş bir şey. Enes de öyle isteyerek kardeşine zarar vermez ya diyor. Öyle kazaran işte vurmuş, ölmüş. Bari çocuklar hapislere düşmesin deyip ondan sonra artık kızı kalalığı attı. Arsada mı yaktı? Artık gömdü mü? Yoksa dağdan PKK'dan yardım mı istedi? Alın götürün dağa bunu mu dedi? Artık oralarını bilemiyoruz tabii biz. Ama bakın şöyle bir şey var. Şimdi anne ne biçim anne diyoruz değil mi? Ne biçim anne? Baba da öyle gayet rahatlar. Gözlerinden yaş bile akmıyor. Şimdi biz yani kendimizi yerine koyuyoruz onun. Allah ortalığı ayağa kaldırırdık. Orada ne dağ kalmıştı ne bayır kalmıştı. Hala yemeden içmeden kesildik. Hastayız, ustayız. Kardeşim senin çocuğun yok. Bak 2 haftadır Türkiye uyku uyumuyor. Uyku. Milletin yani sizin çocuğunuz millete hepimize dert oldu. Üzüntüden öleceğiz. Siz anne baba olarak maşallah yok hastayız işte üstümüze gelmeyin bilmem ne. Bunlar nasıl laflar ya? Vallahi hayretlerle ibretlik yani ibretlik. Öte taraftan bakıyorum muhalefet hükümete çamur atacak ya. İşte 2 haftadır bir çocuk bulunamaz mı bilmem ne mi? Kardeşim bak çamur atacağınız yerde birazcık insan gerçekleri konuşur değil mi? Orada 2 hafta boyunca polis, güvenlik güçleri, jandarma, binlerce jandarma, dağ taş demiyor ne kanal bıraktılar ne bir şey. Her taraf tırıs tırıs aranıyor. Ama yani oradaki o köy halkı aşiret işte besbelli aşiret bunlar. Zaten diyorlar biz Molla Gürhane'nin torunlarıyız diye. Ben onların Facebook'larını falan inceledim dıdısına kadar. Bunlar yani susunca polis ne yapsın? Jandarma ne yapsın? Zorla sıkıp gırtlağını konuşturmaya çalışsam bu sefer diyecekler ki şiddet görüyoruz işte Kürdüz diye böyle yapıyor da polis şöyle yapıyor da jandarma elini süremiyorsun zaten. Böyle bir şeyin yok. Kendiliklerinden konuşurlarsa konuşacaklar. Güzellikle orada bütün şeyler muhabirler canlı yayın araçları orada gidiyorlar. Röportaj yapıyor. İyi soruyorlar ediyorlar. Ketum hepsi. Bak şimdi amca hapse girdi. O köy halkı hepsi ateş püskürüyor. Amcanın katiyen suçu yok. Bize kumpas kuruluyor diyorlar. Biliyor musun? Geçen gün de Deutsche Welle vermiş. Oradan işte gördüm. Sonra particilik. Yok efendim Hüdapar'mış. Ya sizin bu Müslümanlıkla İslam'la yani alıp veremediğiniz nedir ya? Kur'an kursu. Evet ben de diyorum yasa dışı Kur'an kurslarında yenmedik halt da kalmıyor. Evet doğru diyorsunuz ama bakın bunu hemen Hüdapar'a yapıştırmak olmaz kardeşim. Bak aç bak bunların Facebook sayfalarına bak. Bunlar uyanık. Hepsi bunlar böyle su kurnazı bir aşiret bunlar. Su kurnazı. Tatlı su kurnazı hem de. Bunlar İyi Parti'den de adaylıklarını koymuşlar. Zaten o köyde İyi Parti kazanmış. AK Parti'ye de üye olmuşlar. Ondan sonra işte Saadet Partisi'yle de ilgileri var. Daha üçüncü günüydü. Dem Partililer oraya geldi. Anasının evine gittiler. Nare'nin anasının evine gittiler. Can ciğer, kuzu sarması, Kürtçe öyle böyle haller.
Ya ben en çok da onlara kızıyorum. Bakın DEM Partililer. Hem diyorsunuz ki işte bölge halkımız bölge. Biz Kürt halkının temsilcisiyiz. Kürt halkının temsilcisi devlete kafa tutmakla olunmaz. Kürt halkının ilk önce sorunlarını çözeceksiniz. İlk önce öyle bayrağınıza mor renkleri koymakla da kadın hakları savunulmaz. Kadın hakları nasıl savunur? Bak, törelerinizden vazgeçittireceksiniz halkınızı. Bak, o berderlermiş. Yok işte diri diri çocukları namus cinayetleriymiş. Yapmıyor musunuz bunları? Yapıyorsunuz. Bak al işte, bir tanesini konuşturamıyorlar. Bir kişi konuşmuyor köyde. Şöyle oldu da böyle oldu da diye. Töreymiş, feodal sistemmiş, aşirete falan hiç laf toz kondurmuyorsunuz maşallah ya. Demokratik özgürleşme. İlk önce özgürleşmeye kadın haklarınızı savunarak başlayacaksınız. Bölgenizde madem Kürt halkının temsilcisisiniz, bu çocuk gelinlermiş, çocuklara tecavüzlermiş. Benim ağzımı açtırtmayın. Bunlarla ilgilenin ilk önce, bunlarla. Bak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olsa, hükümet de olsun, her türlü desteği yapıyor. Orada araştırmayı yapıyor, incelemeyi yapıyor. Hep ama çamur atılsın, çamur atılsın. Neyse ya, gene çok sinirlendim. Yani demem o ki, şimdi diyorlar ki işte bu son röportajında da Narin'in anası orada hani Salim amcayı, muhtarı koruyor ya. Hani diyor ya, evet gördüm işte tarladan gelmişti de işte üstü başı çamurdu da. Ya benim dediğim gibi olay gerçekleşmişse eğer, elbette kadın koruyacak amcayı yani. Çünkü amcanın suçlu olup olmadığını biliyor. Kadın biliyor. Yani kadın eğer yardıma çağırdıysa amcayı, benim dediğim gibi oğlunu kurtarmak için, olan oldu artık kıza ne yapalım amca bu işi düzeltir deyip de çağırdıysa, kadın şimdi tabii ki amcayı koruyacak yani. Bunda acayip bir durum yok. Neyse, artık inşallah devletimiz bu konuyu en kısa zamanda çözecek. Benim güvenim tam. Ne diyeyim yani, bu saatten sonra 2 hafta olmuş. Canlı çıkar mı çıkmaz mı? Bütün umudumuz Narin kızın. Çok da şeker bir kız, canlı çıkması, ama pek ümitlerimiz de kalmadı açıkçası. Üzülüyoruz. Bir de yani çocukların kaderi böyle olmasın. Hayvanların da, bakın, bu olay eğer benim dediğim gibi gerçekleştiyse, bunu devlet söylememiş de olabilir. Yani söylemek istemiyor da olabilir. Neden? Köpek yasası yüzünden. Eğer ki Narin köpeğe şiddet gösteriyor abisi diye orada canından olduysa, yani o zaman biz hayvanseverler bu konularda haklı olacağız yani. İyice haklı olacağız. Biliyorsunuz değil mi? Ve yani Narin o zaman bizim hayvanseverlerin de kahramanı olacak, simge ismi olacak. Ve belki 10 yıllar boyunca hiçbir zaman unutulmayacak. Çok teşekkür ediyorum yayınınıza beni aldığınız için. Vallahi bu benim analizimdi tabii. Gerçi herkes, bakıyorum YouTube'da olsun, Twitter'da olsun, herkes kendi analizini yapıyor. Çünkü yayın yasağı olduğu için kimsenin hiçbir şeyden doğru düzgün haberi yok. O yüzden herkes karınca kararınca kendi fikirlerini söylüyor. Benim de fikirlerim bunlardı. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.